Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallah ve bihamdi bi adedi halqi ve mil'el mizan ve müntehel ilm ve mebleğer rıda ve zinetel arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed bi adedi ilmi. Estağfirullah bi adedi zunubina hatta tufer. Allahu ekber hatta tufer. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkıh-ı Ekber sahibi, Yüce İslam'ın büyük imamlarından, büyük ilim adamlarından, İmam-ı Azam hakkında sizlere bazı hadis-i şerifler duyurmaya çalışacağız. Bunların başında biliyorsunuz İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim, Ebu Nuaym İsfahani'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhü hazretlerinden Şirazi ve Taberani'nin Kays bin Sa'd bin Ubade'den, Taberani'nin ayrıca İbn Mesud radıyallahu anh hazretlerinden rivayetleridir ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Lev kânet dînü inde Süreyya lezehebe bihi racülün min Farise ev gâle min enbâi Farise. Eğer ilim Süreyya yıldızında da olsa, Faris oğullarından bazı kimseler ona elbette ulaşacaklardır. Bu hadisi şerifi Sahih Buhari. Bakın Kahire kaynaklı. Yine Müslim-i Şerif Sahihinde. Bu da yine Mısır kaynaklı. Muhammed Fuat Abdülbaki Neşri. Buhari'de de bu hadisin rivayetinde ricalün ve reculün olarak iki şekilde vardır. Kelimenin cemi olarak kullanılışı, Ebu Hanife'nin eshabını da içine aldığı, kabul edilirse müfret halinde ise yalnız İmam-ı Azam'a işaret edildiği beyan edilmektedir. Ve diğerlerinde de buna benzer rivayetleri görmekteyiz. Şimdi Şirazi ve Nuaym'in rivayetlerinde Süreyya yıldızına bağlı olsa şeklinde, Taberani'nin Kays bin Sa'd'dan rivayetinde ise Araplar ona ulaşamaz ilavesi vardır. İmam-ı Müslim'in rivayetinde de ilim yerine iman lafzıyla rivayet edilmiştir. Bu da Müslim'in sahihinde bulunmaktadır.
lev kânel imanu inde süreyya lena lehu ricalun min haulâi. Böyle geçmektedir. Hafız Celaleddin Suyuti, bu rivayetler sahihtir ve asildir. Bu rivayetler Ebu Hanife'nin gelişini, yani İmam-ı Azam'ın gelişini müjdelemektedir. Bunlara itimat edilir. Bu hadisteki fazilet müjdesinin benzeri ve benzerleri İmam-ı Malik hakkındaki, bakın, yuşikün nasu ey yadribu ekbadel ibili fela yecidune alimen aleme min alimil medineti. Yakında insanlar develerin ciğerlerini teperek ilim talebine çıktıklarında Medine'nin aliminden daha bilgilisini bulamazlar. Bakın, bu da İmam-ı Malik hakkındadır. Bir önceki, bakın, ilim Süreyya yıldızında olsa diye geçen sahih hadis-i şerifte bu İmam-ı Azam hakkındaydı. Bak, bu da İmam-ı Malik hakkında. Efendim buyruluyor ki, bunun da bakıyoruz kaynağında, efendim Fethül Kebir'de buna rastlanılmaktadır. Yine İmam-ı Şafii Hazretleri hakkında la tesubbu Kureyşen fe inne alimeha yemle'ül erda ilmen. Kureyş'e sövmeyiniz. Çünkü Kureyş'in alimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır. İşte kıymetliler, güneş balçıkla sıvanmayacak kadar gerçekler ortadadır. Şimdi İslam'ın yüksek şahsiyetleri hakkında da Hz. Muhammed'in bir mucizesi olarak şöyle dünyanın 14 asırdan beri bize kadar gelen ilmin önderleri ve ilmin parlayan yıldızları, bakın, Ehl-i Sünnet vel Cemaat kanalıyla bize gelen yüksek alimler, bakın, bunlara Peygamberimiz ta o gün işaret ettiği bir mucize olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü Hz. Muhammed'in bütün hayatı, her hali, geçmişi ve geleceğiyle bir mucizedir. Bu konuda da mucizevi haberlerini ortaya koymuştur. Ebu Hanife ile onun arkadaşlarının derecesine başka kimseler ulaşamamıştır. Birinci parlayan burada işte Süreyya yıldızından ilmi imanı alacak kadar ilim deryası olan İmam-ı Azam'la bu iş sahabi devrinden sonra başlamıştır. Efendim, Peygamber Efendimizin mucizelerinden bu biridir. Hadis-i şerifte geçen Faris kelimesiyle belde, ülke olarak Fars kastedilmemiş olup Acem'den, yani Arap olmayanlardan diyerek orada yaşayanlar kastedilmiştir. Deylemi'den gelen bir haberde
Acemin hayırlısı belde olarak Faris'te yaşayanlardır denilmiştir. Ebu Hanife hakkında rivayet edilen birinci hadisi şerifin sıhhat derecesini anlatmaya lüzum yoktur. Çünkü sıhhatinde ittifak edilmiştir. Sahih bir hadisi şeriftir. İttifakla kabul de edilmiştir. İmam-ı Suyuti'den yukarıda üstadının kavlini rivayet eden alim demektedir ki, bundan başka Ebu Hanife hakkında isim ya da künye zikredilerek rivayet edilen hadisi şeriflerin senetleri de tartışma olabilir, kizb olabilir, vardır. Bu münasebetle aşağıda metinleri zikredilenler mevzudurlar. Şimdi kıymetli dostlarımız, bizim alimlerimiz sahih olanları da, zayıf olanları da iyiden iyiye araştırmışlardır. Fakat ortada bir güneşten parlak daha büyük bir gerçek vardır. İmam-ı Azam'ın ilminin dünyada artık tartışılmayacak kadar büyük bir allame-i cihan olduğu ve bir yüksek bir İslam alimi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu haberler de sahih haberlerle zayıf haberler bir araya geldiği zaman zayıf haberlerin kaynağında sahih haber olduğu müddetçe o zayıf haberler güçlü haberlerin gölgesinde kalırlar. Bakın bu haberlerden de bazılarına şöyle bir göz atalım. İmam-ı Azam'ın diyor gördüğü rüyanın İbn Sirin'e anlatıldığında İbn Şirin Ebu Hanife'ye diyor sırtının sol omuz tarafını, diğer bir rivayette de sol kolunun omuz dirsek arasını açtırarak orada bir ben görmesi üzerine ben şu hadisi duymuştum. Bu insan sensin diyerek aşağıdaki hadisi okur. Bakın İbn Sirin burada ne diyor? Ümmetimden, Peygamberimizden rivayet ettiği bir hadisin anlamını veriyorum ki, ümmetimden bir adam çıkacak ki, ona Ebu Hanife denir. Yani İmam-ı Azam. İki omuzu arasında veya sol pazusunda bir ben vardır. Allah'ın dinini ve benim sünnetimi elleriyle diriltir diyor. Şimdi İmam-ı Azam'ın İslam'a yaptığı ilmi hizmetlerine bakarsanız İbn Sirin'in bakın rivayet ettiği bu hadisi şerifin de İmam-ı Azam'ın ilmiyle şöyle karşılaştırırsanız gerçek olduğunu görürsünüz. Bir şey zayıf demekle zayıf olmaz. Onun zayıf olmasını gerektiren sebeplerin de olması gerekmektedir. Onun için sahihler olduğu müddetçe işte o zayıflar da orada teyit olarak bulunurlar. Dünyanın zineti 150 senesinde kaldırılır. Bakın bir haberde de efendim böyle denmiştir. Bu haberin kaynağında da Selman-ı Farisi'den rivayet edilen
bir hadisi şeriftir. Kıymetli dostlarımız, yine diğerlerinde ümmetimden bir adam çıkacak ki o zayıf mevzu denilen kizip bulunan hadisi şeriflerden bazı örnekler veriyorum. Ebu Hanife en-Numan denir. Ümmetimden bir adam çıkacak ki onun adı Ebu Hanife, yani İmam-ı Azam. Ona Ebu Hanife denir. Bu kişi kıyamete kadar ümmetimin kandilidir. Şimdi bu haberin de sıhhatine şöyle bakalım. 14 asırın 13 asırında İmam-ı Azam'ın delillerle ortaya koyduğu İslam anlayışı, bakın dünya Müslümanlarının çoğunluğu tarafından, büyük alimler tarafından benimsenmiş, yaşanarak geliyor. Görüyorsunuz, gerçekle yüz yüze bu hadisi şerifler ortaya konduğu zaman kuvveti ortadadır. Ümmetimden bir adam çıkacak ki adı Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. Yani İmam-ı Azam. O ümmetimin kandilidir. O ümmetimin kandilidir. Bakın, yine Peygamberimizden rivayet edilen bir haber bu da. Yine benden sonra bir adam gelecek. Adına Sabitoğlu Numan. Künyesine Ebu Hanife denir. Allah'ın dini ve benim sünnetim onun elinde dirilecektir. Her asırda ümmetimden sabıklar vardır. Yani öncüler. Ebu Hanife de bu ümmetin önderidir. Yani sabıkıdır. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rey güzeldir. Birden sonra doğru reyler çıkacak. İslam yaşadığı müddetçe de o reylerle hükümler uygulanacaktır. O rey ve hükümler bizim reyimiz ve hükmümüz gibidir. O reyin sahibi kimse Küfeli Sabitoğlu Numan'dır. Künyesi Ebu Hanife'dir, yani İmam-ı Azam. İlim ve fıkıhta çalışkandır. Hükümleri doğru beyan eder. Dini doğru, fikri de güzeldir. Şimdi cihan hakimiyeti kuran İslam dünyasına bir bakın. En çok dünyada hukuk olarak uygulanan 4 mezhebin hukuku, en başta da İmam-ı Azam'ın hukuk anlayışı ve fıkhi olarak ortaya koyduğu gerçeklerdir. Cihan devleti kuran İslam devletlerine şöyle bir bakın. Hak mezheplerin en önünde yine İmam-ı Azam'ın hukuk anlayışı gelmektedir. Kıymetli ve muhterem efendiler, İmam-ı Müslim'in sahihinin mukaddimesinde, İbn-i Huzeyme'de sahihinde hasen bir senetle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ederler. İnsanları vakar ve haysiyetlerine yakışır şekilde anılmalarını bize Resulullah emretti diyor. Görüyorsunuz, sahih bir hadis-i şerif bu. Şimdi dünyada kim olursa olsun, başta İslam alimleri,
ve onların önünde eshab-ı güzinlerin tamamı ve onların önderi ve cihanın önderi Hazreti Muhammed ve onu cihana görevlendirilen Yüce Allah Celle Celaluhu. Şimdi Allah'ı Allah olarak, peygamberi peygamber olarak, eshabları eshab olarak, tabiini tabiin olarak, alimleri alim olarak ve diğer her insanı da kendi ölçüsüne, kariyerine göre ne yapmak lazımdır? Bunları onların şanına yakışır şekilde anmak gerekmektedir. İşte biz rahmetle anıyoruz İslam alimlerini ki cihanı ilimleriyle aydınlatmışlardır. İmam-ı Azam'ın şahsında bütün alimlerimizin tümünü rahmetle anıyoruz. İmam-ı Azam'ın babası Hazreti Ali'nin duasını almıştır. Ona hizmet etmiş olduğu rivayetleri vardır. Evet kıymetliler, yine Haraiti'nin Muaz'dan radıyallahu anhü rivayetinde ise enzilin nase menazilehum minel hayri ve şerri. İnsanları hayır ve şerleri hususunda layık oldukları şekilde zikredin. İnsanları layık oldukları şekilde zikredin ve onları akıllarınızla görün şeklindedir. Şimdi büyükleri küçültmemeli, küçükleri de büyütmemeli. Herkesin kıramı, diremi, ölçüsü neyse ona göre hareket etmelidir. Bazı insanlar hasedinden, fesadından, cahilliğinden çok büyük olan değerli şahsiyetlere taş atıyorlar. O taş onların kafasını parçalar. Kendilerine yazık ederler. Bakın Hazreti Ali radıyallahu anhü ve Erdav-ı Mecmain, o büyük şahsiyet ne diyor? İnsanları vakar ve haysiyetlerine uyar şekilde zikreden kimse nefsinden bir ağırlığı, yükü kaldırmıştır diyor. İşte o büyük insan Hazreti Ali, büyük kahraman, o büyük halife, büyük allame-i cihan, aşere-i mübeşşere, Hulefai Raşidin olan o değerli şahsiyet de böyle diyor. Hatibi Bağdadi'nin tarihinde kıymetli dostlarımız Fereç İbnül Cevzi ise El-Muntazam'ında Ebu Hanife'nin kemaline uymayan rivayetleri zikretmeleridir. Hatibi Bağdadi bu menfi rivayetlerin akabinde meşhur senetlerle imamın akıllara hayret verecek derecede fazilet ve kemalini de zikretmiştir. İşte buradan da görüyoruz ki dost ne demiş, dost olmayanlar ne demişler. İşte bunlar da bizim gerçek alimlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Şimdi bir de ülemanın gençlik yıllarıyla bazı alimlerin sonraki yılları birbirini tutmuyor.
ilmin zirvesine çıkınca o zaman önce anlayamadıkları büyük değerli şahsiyetleri sonra anlıyorlar ve rahmet okumaya başlıyorlar. Derin de hürmet ediyorlar. Buralara da dikkat etmek gerekiyor. Haricilerin Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında konuşmalarına benziyor. Hariciler biliyorsunuz, bunlar kendilerini Müslüman zanneden, fakat dünyada İslam kanı akıtan eli kanlı katiller haricilerdir. Hazreti Ali'ye hakaret etmedik söz bırakmamışlardır. İşte Hazreti Ali'ye bu hakaretleri yapan hariciler, bunlar kendilerini Müslüman zannediyorlar. Ebu Hanife'ye de saldıranlara bakarsanız, İmam-ı Azam'a ya haricidir veyahut da ehli bid'attır veyahut da zındıktır veyahut da cahildir veyahut da mutaassıptır, hasetçi veya fesatçıdır. İlmi olarak İmam-ı Azam'ı ilmi delillere dayanarak hak ve gerçek olarak tenkit edebilecek seviyede acaba kaç tane alim bulabilirsiniz? İlmi içtihatlardaki farklılık, bunlar tenkit anlamında değil ki. Onlar ilmi bir yarışmadır. O bir içtihattır. Tenkitle alakası yoktur. Müştehitler değişik şekilde bütün ilmi kuvvetlerini kullanarak içtihat ederler. Daha iyi, daha güzeli, İslam'daki o hükmün yerini ararlar. Bunu kimseyi tenkit etmek için de yapmazlar. Sırf Allah'ın rızasını aramak, en doğruyu bulmak için yaparlar. Bu bir ilmi yarıştır. Bu ilim meydanındaki alimlerin yarışıdır. O sahaya müştehitlerden, alimlerden başka kimse o sahaya giremez ve yarışamaz. Her kim bir şahsın söylemediği şeyleri ona isnat eder ve yayarsa, Cenab-ı Hak sözünü ispat edinceye kadar o kimseyi cehennemde hapseder. Bakın, bu haberde de böyle deniyor. Efendim, şimdi Peygamberimizden böyle bir rivayet vardır. Şimdi İmam-ı Azam'ın söylemediğini, söyledi diyenler, onda olmadığını, olmayanları var diye gösterenler, efendim onun da var olan ilmi deryaları yok kabul edenler. Elbette ki bu haberdeki tehlikeye çarpıyorlar. Yine sevgili Peygamberimizden bakın şöyle rivayet vardır. Her kim bir müminde bulunmayan şeyleri insanlar arasına yayarsa Allah o kimseyi cehennem ateşinin özünde iskan eder. Ta ki söylediği sözlerden vazgeçe. Bu da mümkün değildir. Evet kıymetliler, bu haberlerin kaynağında Suyuti, Cami-ü Sagir, Taberani, Ebu Derda'dan rivayet etmişlerdir. Fethül Kebir'de de
bulunmaktadır. Şimdi Yunus suresinde de Yüce Rabbimiz daha önceki derslerimizde de işlediğimiz gibi burada da bakın değinip geçeceğiz. Yüce Allah bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde bakın bizlere hangi yüce emirlerini buyuruyor, o yüce mesajlar veriyor. İyi bilin ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de, onlar Allah'a inanan ve ona karşı gelmekten sakınan kimselerdir. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın verdiği sözlerde asla değişme olmaz. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kıymetli dostlarım, Ebu Hanife İmam-ı Azam Hazretleri ve diğer müçtehit alimler Allah'ın rahmetine kavuşmuş, ayeti kerimelerdeki müjdelere nail olmuşlardır. Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın akıllara hayret veren olgunluğunu, ahvel ve kerametlerini ancak inatçı cahiller inkar ederler. İnkârı mümkün olmayan İmam-ı Azam kerametlerle dolu, takvanın zirvesini yaşayarak, bütün varlığıyla ilmin önderi ve İslam'a hizmet eden İslam toplumunun önderi olarak ömrünü İslam'a, ilme, irfana hizmet ederek harcamış bir zat-ı muhteremdir. Bu İslam alimleri Allah'ın gerçek velileridirler. Gerçek evliyalar bunlardır. Hakikatle şeriatı birleştirmişlerdir. Çünkü şeriat hakikattır. Hakikat da şeriattır. Bunlar hepsi İslam'ın içindeki katmanlardır. İslam deyince eşittir şeriat. Allah şari olan Allah'ın kanun ve kuralları, kuluna teklifleri. Şeriat eşittir hakikat. Hakikat eşittir şeriat. Din dediğimiz zaman da İslam, şeriat, hakikat, iman, ilim, irfan hepsi içinde dahildir. Kıymetli ve muhterem efendiler, Allahu Teala ile güçsüz olduğunu bile bile harbe zorlamak demektir. Ne diyor? Allahu Teala veli kullarıma kim eziyet ederse Allah'la savaşa kalkmış gibidir. 15 sahabiden fazla bir topluluktan rivayet ettikleri şu hadisi, şu kutsi hadisi şeriftir ki Peygamber Efendimiz buyurdular aleyhissalatu vesselam. Allahu Teala buyurdu. Kim benim veli kuluma haksızlık, ihanet, eziyet, zulüm ederse bana karşı harbe kalkmış olur. Benimle harp etmeyi kabul etmiş demektir. Men ada li veliyen
فَقَدْ آزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. İşte hadis-i şerifin metni de budur. Bunu da rivayet eden Suyuti, Cami-ü Sagir, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir ve bunun devamı da vardır. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, yine bir hadisi kutside şöyle buyurulmaktadır. Ben veli kullarımı korumak için aslanın kazaplanması gibi kazaplanırım. Onların korumasını bizzat ben yaparım. İşte Allah veli kullarını koruyor. Onların korumasını ben yaparım diyor. Ben şuna şahit oldum. Bir camide imam efendinin biri cemaatine İmam-ı Azam'ı karalayıp duruyordu. Bakın, sonunda başına neler geldi. Ben buna kendim şahidim. Bu sadece İmam-ı Azam için değil, rahmetullahi aleyhi ve aleyhim ecmaîn. Bütün İslam alimleri ve sıradan bir mümin Müslüman için de bunlar yapılamaz. Peki neden yapılıyor İmam-ı Azam gibi büyük bir zata bunlar? İşte işin içinde cehalet, taassup var. O kendi bildiklerinin dışında gerçekleri görmemiş, öğrenmemiş. Taassupla bir betonun içine girmiş. O kabuğun içinde kalmış. O beton kalıbın içinden çıkamamış, kabuğunu kıramamış. Dünyada başka gerçek yok zannetmiş, gerçekleri de inkar ediyor. Bu ne kadar vahim bir cehalettir ki, insanlar bilmediğini inkar ederse, ortada onun bilmediği de neler var gerçeklerden. O zaman onda din iman kalır mı? Yazık olmaz mı? Adam Nasara Yensuru demiş, ötesinden az bir şey okumuş, öte tarafı bilmiyor. Ama hepsini bilmiş gibi hareket ediyor. Şimdi mutaassıbın, cahilin birisinin kitabını okumuş, bakmış orada İmam-ı Azam'a ateş püskürüyor. Oradaki yanlışları olduğu gibi kabul etmiş. Bu bir münafıkla veya bir cahille zehirlenmek, mikrop kapmak gibidir. Bunlara dikkatler çekilmelidir. Sizlere Fıkıh-ı Ekber, İmam-ı Azam hakkında bilgi verirken, bütün İslam alimlerine karşı hassasiyetleri de ortaya koymaya azimizle çalışıyoruz. İmanlı olmak, imanı korumak, imanlı, ebedi imanlı yaşamak, asla imansızlığa düşmemek için Fıkıh-ı Ekber bütün dünyanın imanını kurtarıcı ve yardımcıdır. İlim olarak. Fıkıh-ı Ekber'i cihana bunun için tebliğ etmeye karar verdik. Allah'ın lütfu, keremi izniyle kendiliğimizden hiçbir şey yapamayız. Bütün güç, kuvvet, kudret hepsi Allah'a ait. O lütfediyor, biz de görev yapmaya çalışıyoruz. Azimizle, cehlimizle, gafletimizle. İslam'da hiç kusur yok. Kusur insanoğlunda. İnsanoğlu cümleleri kullanırken bile acze düşüyor.
eksiği var, kusuru var, neler var. Ama insanoğlu aczini görmüyor da hiç kusuru olmayana saldırıyor. Bu da ne kadar büyük cehalet, gaflet ve ihanettir. Bunlardan da kurtulmak için Yüce İslam'ı iyi anlamalı. İslam alimlerinden iyi faydalanmalıdır. İşte çırpıntımız budur. Faydalanmak, faydalandırmak, kurtulmak, başkalarının kurtuluşuna vesile olmak, hidayet üzere olmak, başkalarının hidayetine vesile olmak, insanlığın hayrına çalışmak. İnsanların en hayırlısı, insanlığın hayrına çalışanlardır. Tüm insanlık İslam ile kurtulur. Bu işe imanla, ilimle başlanır. İlimsiz iman, imansız ilim olmaz. Yüce Allah'ın kendini tanıttığı gibi, Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle, Hz. Muhammed'le Allah'ı tanıyarak işe başlayacaksın. Alimlerimiz çok yüksek ilim sahipleri. Onlardan faydalan. Onların aydınlığına geç, aydınlan. Onlar ilimleriyle cihanı aydınlatan, yıldızların üzerine doğan yıldızlar onlar. Efendiler, yine İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Vehib bin Münebbih'ten şunu rivayet etmektedir. Allahu Teala Musa aleyhisselama hitabında şöyle buyurdu. Ya Musa aleyhisselam, kim benim veli kuluma ihanet ederse benimle harbe başlamış demektir. Böylece kendini helake hazırlamıştır. Ben velilerimin yardımına süratle koşarım. Allah keyfiyetsiz olarak zaten kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Bu koşarım insanların anlaması içindir. Allah münezzeh bir varlıktır. Zamandan, mekandan münezzeh o. Benimle muharebeye kalkışan kimse kazanacağını mı zanneder? Dünya ve ahirette onların korunmasını ben bizzat yüklenir, başkalarına havale etmem. Yani Yüce Allah evliya kullarını, alim kullarının korumasını kendi yapıyor. Başkalarına havale etmiyor. Evet, İmam-ı Azam da ömrünü ilimle geçirmiş. Sonunda şehitlik şerbetini de içmiş. Zirveye çıkmış. Hafız İbnül Kasım İbni Asakir, bakın Tebyinu Kizbi Müfteri adlı eserindeki İmam Ebul Hasan el-Eş'ariye nispet edilenler için yazılmıştır. Şöyle demektedir. Alimlerin etleri zehirdir. Koklayan hastalanır. Tadına bakan ölür. Aynı eserde alimler sahabe-i kiramdan sonra yaşayan tabi'in ile Ebu Hanife, Şafii ve İmam-ı Malik'in kemal ve faziletleri hakkında eserler verdiler.
Şimdi ne demektir? Alimlerin etleri zehir, koklayan hastalanır, tadına bakan ölür ne demek biliyor musunuz? Alime kim kötülük ederse belasını bulur demektir. Evet, alimler Ebu Hanife hakkında birçok eserler verdiler. Alimler dikkat edin. Hep İmam-ı Azam hakkında nice alimler eserler yazdılar. Biz onlardan keşif notları veriyoruz. O eserlerden keşif notları. Kaynağımız Fıkıh-ı Ekber. Bakın İbn-i Cevzi'nin Süfyan bin Uyeyne'den naklettiği gibi salih kimselerin zikredildiği yere rahmet yağar denilmiştir. Bizim salihlerimiz başta kim gelir? Alimlerimiz gelir. Büyük alimlerimiz. Evet kıymetli efendiler, görmüyor musun? İnsanlar bugün iki kısma ayrılmış durumdadır. Bir kısmı altın çubuk zannıyla ayın şualarını yakalamaya çalışırken, diğer kısım insanlarda nefis ve hevalarına tabi olup şehvet çukurlarında batmak pahasına terbiye ve kemalin zıttına olan şeylerle meşgul oluyorlar. İşte kıymetliler, bizim alimlerimiz ise ilimle meşgul oldular. Dünyaya en büyük ilmi bir servet bıraktılar. Dünya bu mirası harcamaya devam ediyor. Hz. Muhammed'in ve eshapların ortaya koyduğu yüce İslam'ı bu yüksek alimler ilmi delillerle yaşanan İslam'ı, bilinen İslam'ı, bilimsel İslam'ı muhafaza ettiler. Ve delillerle, belgelerle koruyarak geldiler ve büyük bir sermaye ortaya koydular. İlmi sermaye. Bunlara rahmet okuyun. Kıymetliler, İmam-ı Azam'ın Afganistan'da Hindistan'a yakın bir yerde, bilinen Kabil değil de başka bir Hindistan'a yakın Kabil'de bir yerde soyunun sülalesinin oradan Bağdat'a, Küfe'ye geldikleri rivayet olunmaktadır. Babasının adı Sabit'tir. Kendi özel ismi Numan'dır. Numan bin Sabit'tir. Sıfatı Ebu Hanife'dir. Yine büyük imam anlamında da İmam-ı Azam, yani büyük imam olarak anılmış, tanınmıştır. Kıymetli ve muhterem efendiler, tabii biz dünyanın pek çok Müslümanın Ebu Hanife'nin ilmi delillerle ortaya koyduğu İslam anlayışını dünya Müslümanlarının çoğunluğu 13 asırdan beri kabul etmiş ve bu İslam anlayışı dünyanın pek çoğu ve tamamı tarafından da tasvip görmüştür. Bugün Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın mezhebinde olmayan diğer alimler de onu takdir etmişlerdir. Çünkü hak mezhepler hepsi ilmi delillerle İslam'ı yaşarlar. İçtihat farkları burada rahmetten başka bir şey olmamıştır.
İmam-ı Azam hicretin 80. yılında doğdu. Doğduğu yer Küfe'dir. Yani bugünkü Bağdat diyelim, herkesin daha iyi anlaması için. Dolayısıyla Küfe kelimesi kelime olarak bir kum tepesi demektir. İsim olarak da Hazreti Ömer'in radıyallahu anhü devrinde Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından halifenin emriyle hicretin 17. 18. yıllarında kurulan bir şehrin adıdır. Başlangıçta bu şehir askeri maksatlar için kurulmuştu. Kurulduğu yer ise Güney Irak'ta Babil harabelerinin güneyinde Fırat Nehri'nin batı kolu üzerindeydi. Hicretin 740. miladi de 1339 veya 1340 yıllarında kaleme alınan bir eserin verdiği bilgiye göre o tarihte eski Küfe'den Hazreti Ali'nin radıyallahu anhü yaralanarak şehit edildiği caminin harabe olarak ancak 4 duvarı kalmıştı. Bu da İslam Ansiklopedisi'nin Küfe maddesinde yazılmaktadır. İşte buradan anlıyoruz ki bu sırada devletin başında Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan bulunuyordu. Yani İmam-ı Azam'ın doğduğu sıralarda Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan bulunuyordu. Abdülmelik bin Mervan vefatı 86 Hicri. Miladi 705 Emevi halifelerin 5.'si olarak Hicri 65 tahta çıkmıştır. Hicretin 65. yılında tahta çıkmış ve aynı zamanda 86 yılında vefat etmiştir. Hicretin 86 yılında. İmam-ı Azam işte o Emevi halifesinin başta olduğu zaman dünyaya gelmiş ki 80 yıllarında doğmuş. İmam-ı Azam'ın ismini, doğduğu yerleri bu şekilde sizlere bildirdikten sonra Ebu Hanife olarak künyelenmesine gelince Hanife, Hanif kelimesinin müennesidir. Müslim ve ibadet edici anlamındadır. Yani Müslüman olan kişiye denir Hanif, Rabbisine Allah'a ibadet eden kişiye Hanif denir. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir sıfatı Hanif'tir ve İslam dininin de bir sıfatı Hanif'tir. Yani Allah'ın birliğine inanan, şirk koşmayan, tevhid imanına sıkıca bağlı olan anlamları taşımaktadır. Hanif kelimesi Irak lügatında bir çeşit divite denir ki İmam yazı yazmak için bu diviti yanından hiç ayırmazdı. Bakın Hanif kelimesinin bir de ilmi temsil eden bir tarafı bulunmaktadır.
İmam-ı Azam sürekli ilimle meşgul oluyor, diviti yanından da hiç ayırmıyordu. Bundan dolayı bu künye ile İmam-ı Azam meşhur olmuştur. İmamın Hanife adında bir kız olduğundan bu künye kendisine verilmiştir diyenler varsa da İmamın oğlu Hammad'dan başka çocuğu bulunmadığından veya bilinmediğinden bu söz doğru değildir. Yani Hanife isminde bir kızının varlığından bahsedilmiyor hiçbir kaynakta. Evet kıymetliler, Ebu Hanife'nin benden sonra Ebu Hanife künyesini ancak birileri taşır şeklinde haberler vardır. Fakat bunun da sıhhatinin doğruluğu konusunda üzerinde tabi durmak gerekmektedir. İmam-ı Azam'ın şekli ve şemali konusunda İmam-ı Azam adı gibi mükemmel bir imamdı. Bakın Ebu Yusuf İmam-ı Azam'ın baş talebesi şöyle diyor. İmam-ı Azam'ı şöyle anlatıyor. İmam orta boyluydu, uzuna yakın, güzel yüzlüydü. Anlatmak istediği şey için getirdiği delilleri gerektiği kadar tam anlaşılacak şekilde izah ederdi. Konuşması gayet tertipliydi ve düzgündü. Güzel konuşurdu. İmamın oğlu Hammad, hepsine Allah bol bol rahmet eylesin. Babasını şöyle tarif ediyor. Babam uzunca boylu, az esmer, güler yüzlü ve heybetliydi. Boş sözler hiç sarf etmezdi. Ancak bir şeye cevap vermesi gerektiği zaman konuşurdu. Hz. Muhammed'in ümmeti o. Alim bir ümmet. Peygamberimiz de öyleydi. İmamı Ebu Yusuf'un orta boylu demesiyle oğlu Hammad'ın uzunca boylu demesi arasında fark yoktur. Çünkü bazı orta boylular uzunca görülürler. Burada bunu göstermektedir. Abdullah İbni Mübarek imamı anlatırken yüzü de güzeldi, elbisesi de güzeldi. İmam-ı Azam tertemiz, içi dışı temiz, güzel elbise giyen bir zat-ı muhterem, bir allame-i cihandı. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmaîn. Efendim İmam-ı Azam'ın görüştüğü Eshab-ı Kiramlar. Şimdi buraya da itiraz edenler var. Hicretin 80. yılında doğan İmam-ı Azam elbette ki sahabiden bazılarıyla görüşmüştür. Efendim Ebu Hanife yaşı daha küçükken Eshab-ı Kiram'dan Enes İbni Malik'i görmüştür. Rivayete göre imam Enes'i gördüm, sakalını kırmızıya boyardı demiştir. Enes eshabtan, peygamberimizin yakın dostlarından, dizinin dibinde oturanlardan. Bakın İmam-ı Azam böyle birini görebilmiş, nasip olmuş. Ebu Hanife Enes İbni Malik'ten 3 hadiste rivayet etmiştir o küçük yaşında. Yine Şeyhülislam İbni Hacer fetvalarında Ebu Hanife'nin küfede
Hicri 80 yılından sonra hayatta olan sahabelerden bir topluluğa yetiştiğini, İmamın bu münasebetle tabi'in tabakasından olduğunu söyler. Ayrıca Ebu Hanife'nin muasırları olan Şam'da Evzai, Basra'da Hammadlar, Küfe'de Süfyan-ı Sevriler, Medine'de İmam-ı Malik, Mısır'da yaşayan Leys bin Sa'd tabiinden sayılmazlar. Kıymetli dostlarımız, bakın bunu da Şeyhülislam İbn Hacer fetvalarında İmam-ı Azam'ın tabiinden olduğunu söylüyor. Yani sahabilerle görüştü diyor. Şimdi bundan da anlaşılacağı üzere İmam-ı Azam hakkında bakın şöyle bir ayeti kerimeden de istitlal edilerek Tevbe suresinin 100. ayeti. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu bunlar için kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır. Bu ayette de İmam-ı Azam işte eshabı tabi olanlardandır ki tabiinden olanlara da bu ayeti kerimede işaret edilmiştir. İmam-ı Azam'ın hayatına dair eser veren müellifler eserlerinde Ebu Hanife'nin Hazreti Enes radıyallahu anh dışında birçok sahabeden de hadis dinlediğini zikrederler. Müellifler diyor bunu. Büyük alimlerimiz. Ebu Hanife'nin görüştüğü ya da hadis rivayet ettiği söylenen sahabiler şunlardır. Efendim Amir İbn-i Hureys, kıymetli efendiler, Abdullah bin Üneys el-Cüheni, efendim bir şeyi sevmen seni kör ve sağır eder buyurduğunu işittim. Yani buradan da bu rivayet yapılmıştır. Yine Abdullah bin Haris Ez-Zübeydi, Cabir İbni Abdillah, Abdullah bin Ebi Evfa, yine Fethül Kebir'de şu haber vardır. Bir kimse Allah rızası için bağırtlak kuşunun yuvası kadar da olsa bir mescit bina ederse Allah da onun için cennette bir ev bina eder. Şimdi Eshab'tan İmam-ı Azam'ın bazı rivayetlerde bulunduğuna dair de işaretler, haberler mervidir. Yüksek alimlerimiz, müelliflerimiz bunları dile getirmişlerdir. Yine Vesile bin el-Eska radıyallahu anhüm ve erdahum ecmain, İmam bu sahabiden de 2 hadis rivayet etmiştir diye haber vardır. Bakın o hadisi şerifler, kardeşinin başına gelene sevinme. Allah onu kurtarır, seni aynı belaya müptela ediverir. Hadis-i şerifi.
Diğeri de seni şüpheye düşüren şeyi terk et. Gönlünü tırmalamayanı al. Mealinde bir hadis-i şeriftir. Efendim, bunları da yine İmam-ı Tirmizi ve Tebarani de Taberani de rivayet etmişlerdir. Makıl bin Yesar radıyallahu an, İmam-ı Azam'ın görüştüğü sahabilerden, bunlar da zikredilmektedir. Ebu Tufeil Amir bin Vasile, Ayşe binti Acre gibi sahabiler olduğu gibi Sehil bin Sa'd, Said bin Halladun bin İbn-i Süveyd, bunun da vefatı 91 Hicri. O zaman İmam-ı Azam 11 yaşında olmuş oluyor. Said bin Yezid ibn Said radıyallahu anhüm verdan ecmaîn, bunun da 94 Hicri yıllarında vefat ettiği söylenmektedir. O zaman da İmam-ı Azam 14 yaşında olmuş oluyor ki, tabi bu kaynakları araştıran müelliflerimiz durumu daha da iyi bilmektedirler. Abdullah bin Büsür, Mahmud bin Errebi, bak burada da bunlar da 96-99 yıllarında vefat etmişler. Bu sahabiler. O zaman da İmam-ı Azam yaklaşık 20 yaşlarında bulunuyor. Bu sahabilerle görüşmüş olması açıkça ortadadır. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh, vefatı Hicri 80 senesinde Humus diyarında vefat ettiği söylenmektedir ama bu tarihler tabii ki daha iyi incelenmeye de ihtiyaç duyulabilir. Kıymetli efendiler, bunlar ve buna benzer haberler bulunmaktadır. İmam-ı Azam'ın tabiinden olduğu ortadadır. Ve Kur'an-ı Kerim'in de övdüğü, hakkında sahih hadislerle Hz. Muhammed'in mucize olarak haber verdiği cihan alimlerinden biri İmam-ı Azam'dır. Malik hakkında da, Şafii hakkında da hadisi şerifleri size duyurduk. Daha önceki dersimizin başlarında. Şimdi İmam-ı Azam'ın hocaları, İmam-ı Azam ömrünü ilme vermiştir. Şimdi sahabiyle görüşen, tabi'in devrinde bulunan gerçek tabi'in alimlerinden de ders aldığını şöyle bir düşünürsek, İmam-ı Azam ilmi çok sağlam kaynaklardan, sağlam delillerle ilmi tahsil ettiği ortadadır. Ebu Hafs el-Kebir, Ebu Hanife'nin ders aldığı hocalarından 4000 tanesini saymıştır. Dikkat edin. Şimdi Ebu Hafs el-Kebir, İmam-ı Azam diyor 4000 tane hocadan, alimden ders aldı diyor. Bunların içinde biri var ki dizinin dibinden hiç kalkmadı. Kim o? Hammad Hazretleri. İşte oğlunun adını da Hammad koydu o nedenle. Kıymetliler, Ebu Hafs el-Kebir kimdir? Ahmet bin Hafs Buharalıdır. İmam-ı Muhammed'den ders almıştır. Yani
İmam-ı Azam'ın ikinci bir cihan alimi olan İmam-ı Muhammed'den ders alan bir zat-ı muhteremdir. Ebu Hafs el-Kebir. Ve Buharalıdır kendisi. Sahih sahibi İmam-ı Buhari'nin zamanında yaşayan bu alimlerin Buhara'da birçok eshabı vardır. Kaynak Tacü Teracimil Hanefiye adlı esere bakıldığı zaman bunlara rastlanılır. Efendiler, İmamın bu 4000 yüksek alimden, bunlar tabiinden olanlardır. Bu tabiin dışında kalanları saymak mümkün değildir. Niye bu kadar çok alimlerle görüşmüştür? İmam-ı Azam bir Kur'an alimi, bir Kur'an kaşifi olduğu kadar bir muhaddis, bütün muhaddislerle de görüşmüş, sahih hadislerle, hadisi şeriflerden de gerekeni almıştır. Baş müştehit, baş muhaddistir. Onun talebesi nice muhaddisler var. Nice fıkıh alimleri var. Leys bin Sa'd ile İmam-ı Malik bin Enes'i Ebu Hanife'nin şeyhlerinden sayanlar olduğunu Darekutni zikrettiği gibi daha sonraki alimlerden bir cemaat ki içlerinde aynı da vardır, aynı görüştedirler. Hatta İmam-ı Azam'ın Müsned'inde İmam-ı Malik'ten tahdis olunan hadisleri gördüklerini söylerler. İmam-ı Malik'in İmam-ı Azam'ın talebesi olduğunu da söyleyenler vardır. Bu haberlerin hepsi güzeldir, hepsi doğrudur çünkü alimler birbirinden elbette faydalanırlar. Evet kıymetliler, müntesip olduğumuz alimlerimizin ilmi kariyerlerini bilmemiz gerekiyor. Ebu Hanife'den hadis ve fıkıh dersi alan öğrencilerin sayısı belli değildir ama çok büyük müştehitler yetişmiştir. Bunların en başta gelenleri hepinizce malum ki İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, Şeybani, Hasan bin Ziyad, Cafer bin Avn, Ebu Muti el-Belhi, oğlu Hammad, Harice bin Musab, Davud-u Tayi, Abdullah İbn-i Mübarek, Abdülrezzak bin Hemmam, Abdülkerim el-Cürcani, Kasım bin Ma'an, Mekki bin İbrahim, el-Belhi, Nadır bin Muhammed el-Mervezi, Ebu İsme, Nuh bin Meryem, Veki bin el-Cerrah gibi İbni Harun ve diğerleri gibi nice alimler İmam-ı Azam'ın ilim halkasında yetişmiş büyük cihan alimleridirler. Şimdi pek 40.000'den fazla talebesinin olduğunu ve başka rakamlarla da zikredildiği görülmektedir. Bunların içinden pek çoğu da müştehittirler. Bunun 800'ünü sayanlar vardır. Bunun 40.000 olduğunu söyleyenler vardır. Ve ömrünün tamamını ilme verdiği için sayısı sayılamayacak kadar da kıymetli talebeleri bulunmaktadır. İmam-ı Azam Cenab-ı Hak iç dünyasını
ilim sevgisiyle doldurmuş ve ilme Cenab-ı Hak onu vesilelerle ne yapmıştır? İlme bağlamıştır. Ve ilmin yıldızı olarak parlamıştır. Parlamaya devam etmektedir. Onu ilk teşvik edenlerden biri İmam-ı Şabi'dir. O da çok kıymetli bir alimdir İmam-ı Şabi. Neticede Yüce Allah İmam-ı Azam'ı ilmin deryasından bol bol içirmiş, ona ilim, hikmet nasip eylemiştir. İmam-ı Azam öncelikle çağının zındıklarıyla, dehrileriyle uğraşmış ve kelam ilmini şahane ele geçirdikten sonra fıkıh ilmine kendini vermiştir. Fıkıh ilmine bağlanmasının hikmeti ise fıkıh ilimlerin tamamıdır. Bütün ilimlerin asli esasıyla fıkıh ilmi ortaya konur. Bütün ilimleri elde etmeyen, bütün delilleri elde etmeyen kişi fakih olamaz. Onun için İmam-ı Azam sonuçta kendini fıkıh ilmine bağlamış ve dünyanın en büyük fakihlerinden, hukukçularından, en büyük kaşiflerindendir. Evet, kıymetli izleyenler, İmam yalnız Ramazan-ı Şerif ayında bu kadar ilimle uğraştığı halde 60 hatim yapardı bir Ramazan-ı Şerif ayında. Bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği olurdu. Bir rekatta, dikkat edin. Yine Ebu Yusuf diyor ki, onun baş talebesi, hadis tefsiri hususunda Ebu Hanife'den daha alim kimseyi görmedim. Dikkat edin. İmam-ı Azam'a hadis bilmiyordu diyen zavallı cahiller, mutaassıp hasetçi fesatçılar. Bak, İmam-ı Ebu Yusuf cihan alimidir. İmam-ı Azam'dan sonra dünyada ikinci büyük müştehittir İmam-ı Ebu Yusuf. Ne diyor? Hadis-i şerif tefsiri hususunda Ebu Hanife'den daha alim kimseyi görmedim diyor. Kur'an'da tam alim, hadis-i şerifte de tam alim. Bütün deliller elinde. Tabiinin alimleri orada sahabiyle görüşmüş. İlmi deliller Allah tarafından nasip edilmiş, lütfedilmiş. Böyle bir alimi kötüleyince sen ne kazanacaksın? Ey cahil cühela tabakası, ne kazanacaksınız? O çağın haricileri Hazreti Ali ile savaştılar, Allah'ın kılıcını yediler. Hazreti Ali'ye onun şahsına yakışmayan ne kötü sözler sarf ettiler ve onu öldürmek için her çareye başvurdular. Ve şehit olmasına da sebep oldular. Bu çağın haricileri, o çağın haricileri daima olmuştur. Allah onların şerrinden, bütün şerlerinden ve fitnelerinden ümmeti Muhammed'in tamamını emin eylesin. İmam-ı Azam düşmanlığıyla nereye varacaksınız? 4 mezhebe saldırmakla nereye varacaksınız? Mezhepsizliği teşvik etmekle nereye varacaksınız? Masonların elinde kalacaksınız. İslam birliğini bölüp parçalayacaksınız.
ve emperyalistlere uşak olduğunuz daha olmaya devam edeceksiniz. Yapmayın, kendinize de kuyu kazmayın. İslam kardeşliğini, İslam birliğini, ilmi delillerle hareket edin. İslam birliğinden, kardeşliğinden, dünyanın sulh ve barışından yana olunuz, tavrınızı o tarafta koyunuz. İslam, dünyanın sulh, barışı, adaletidir. Sosyal devlet, sosyal adalet, evrensel sevgi ve merhamet İslam'dadır. İlmi delillerle bu gerçek ortadadır. Cahilce hareket etmekten vazgeçiniz. İmam-ı Azam yakın zamanda hem fetva vermeye hem de ders vermeye başlamıştır. Fakat Hammad Hazretleri, onun hocası, dünyadan göçünceye kadar onun dizinin dibinden hiç ayrılmamıştır. Ondan sonra ise o görev tamamen ona verilmiştir. Ebu Hanife hocasının yerine geçince tabii ki ilmin ölümünü istemediğimden kabul ettim demiştir. Hangi kalplerde ilim yoksa orada ilim de yoktur. O ilimsiz ruhlar da ölüdür. Ölü gibidir. Dünyanın aklı varsa ilimle uğraşsınlar. İslam'ın ilmi delillerini dünyanın baş tacı yapsınlar. Bütün üniversitelerin en başına Allah'ın ilmini, şanlı Kur'an'ı koysunlar. Bütün insanlığı oradan mezun etsinler. Efendim, profları da, filofları da oradan mezun etsinler. Allah'ın ilmini, kitabını okusunlar. Evet, İbn Sirin'e bir adam göndererek rüyayı tabir ettirdiler. Kıymetli dostlarım, İmam-ı Azam rüyasında bakın ne görüyor. O rüyayı da sizlere hazzimizle aktarmaya çalışalım. Hazreti Peygamber'in kabrini açıyor. Kim? İmam-ı Azam rüyasında. Bütün kemiklerini çıkarıyor. Göğsü üzerine yığıyordu. Başka bir rivayette de kemikleri birbirine ekliyordu. Bu rüyanın tesiriyle sarsıldı İmam-ı Azam. Hastalandı. Kendini ziyarete gelenlere bu rüyayı anlatmıştı. İbn Sirin'e bir adam göndererek rüyayı tabir ettirdiler. İbn Sirin rüya tabirinde çok meşhur, yüksek bir alimdir. Bu rüyayı gören kimse, bakın İbn Sirin ne diyor? O yüksek rüya tabiri yapan yüksek alim. Bu rüyayı gören kimse sünneti Resulullah'ı tefsir bakımından herkesi geçecektir dedi. Onun yanında akıllara hayret verecek birçok meseleler vardır dedi. Bakın, aynen İmam-ı Azam rüyasının tabir edildiği gibi ne oldu? Dünya alimlerinin en önünde parladı. Ve sünnet-i Resulullah'ı keşif bakımından, tefsir bakımından herkesi geçti. Zaten de rüyada böyle tabir edildi. Ve 13 asırlık
Dünyadaki belgelere baktığımız zaman bu gerçek ortada parıl parıl parladı. Başka bir rivayette de imamın bazı ashabı onu ziyaret ederek rahatsız olarak görmüşler. Daha önce hocaların hiç böyle görmediklerinden sebebini sormuşlardı. İmam da rüyasını anlatmıştı. Ashabı dediler ki İbn Sirin'in bir öğrencisi yakınımızda bulunuyor. Senin için buraya davet edelim. İmam hayır ben ona giderim dedi. Gitti ve rüyasını anlattı da o da İbn Sirin de bak ne dedi. Eğer doğru söylüyorsan sünneti ikame hususunda kimsenin ulaşamayacağı bir mertebeye ulaşacaksın. Burada da İmam-ı Azam kendi kulağıyla dinliyor İbn Sirin'den. Şer'i ilimlere derinliğine gireceksiniz demişti. İşte İmam-ı Azam olması hem rüyasının tabiri hem de 13 asırlık belge ortada. Yalan söylemesi de mümkün değil çünkü 13 asır da yalan söylemez. 13 asırdır ilim parlıyor. Dünyada İmam-ı Azam ilim yıldızı olarak parlamaya devam ediyor. Hiçbir zaman onun parlaklığı azalmadı, azalmayacaktır. Allah'ın lütfu keremiyle. İmam-ı Azam'ın mezhebi nerelere dayanır? Bakın, kıymetli dostlarım, İmam bakın şöyle derdi İmam-ı Azam. Kur'an-ı Kerim'de bulduğunu alırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in tümünü alıyor. Eğer aradığını Kur'an'da bulamazsa sünnette arıyordu. Yani hadis-i şeriflerde. O zaman arayıp bulamadığını sünnette bulursa alıyordu. Eğer sünnette de bulamazsa ashab-ı kiramın kavillerini araştırırdı. Rastgele almıyordu, araştırıyordu. Tam bir akademik çalışması vardı. Eğer sahabe-i kiramın kavillerinde de aradığını bulamazsa tabiinin kavline müracaat etmezdi. Tabiinin yaptığı gibi o da ne yapardı? İçtihat ederdi. Dikkat et, Kur'an'da, sünnette ve eshab-ı güzünün kavillerinde bulamadığı zaman içtihad ediyordu. Yoksa Kur'an'da var olduğu müddetçe, sünnette, sahabi kavillerinde var olduğu müddetçe içtihad etmezdi. Çünkü Nas'ın olduğu yerde içtihat yoktur. Abdullah İbni Mübarek, bakın, İmam'dan şunları rivayet ediyor. Diyor ki, eğer Peygamber Efendimiz'den bir hadisi şerif gelirse, başımın gözümün üstünedir. Sahabeden bir şeyler gelirse, bunlar arasında Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olanı seçeriz. Eğer tabiinden bir şey gelirse, o zaman biz de varız. Bazı insanların hakkımızda reyle fetva veriyorlar demelerine şaşarım. Eser olmadan fetva vermedim. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ve eshabın icma ettikleri meseleler hususunda kimse reyle konuşamaz. Eğer eshab arasındaki kavillerde ihtilaf varsa, o zaman kitap ve sünnete en yakın olanı seçer, ihtilaf vukuunda seçme yaparız. Rey ile içtihat ancak
bu ihtilafları bilen kimseye mahsustur. Gördünüz mü? Rey ile içtihat ancak bu ihtilafları bilen kimseye mahsustur. Kıyas edenler de bu yolu takip ederler. İşte kıymetliler, bu şekilde Abdullah İbni Mübarek İmam-ı Azam'dan bunları rivayet etmiştir. Bu rivayetlerde Hatibi Bağdadi'ye aittir. Evet. Şimdi İmam-ı Müzeni diyor ki, İmam-ı Şafii'nin insanlar kıyasta Ebu Hanife'nin iyali gibidir, ona muhtaçtır dediğini işittim. Yani İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, insanlar kıyasta İmam-ı Azam'a muhtaçtırlar diyor. Yani Ebu Hanife'nin bütün insanlar iyali, talebesi, çocukları gibidir diyor. Çünkü bilmeyen bilenden faydalanır. Bilen bilmeyenin hocasıdır. İmam-ı Azam da kıyasta dünyanın hocası olduğunu İmam-ı Şafii Hazretleri kendi söylüyor. Evet, yine imam şöyle derdi: biz bu görüş üzereyiz. Kimseyi de bu görüşü kabule cebredemeyiz. Kimseye de bunu kabul etmeniz gerekir demeyiz. Kimin yanında bundan daha güzeli varsa getirsin, biz onu kabul ederiz. Bakın İmam-ı Azam böyle diyor. Yani benim kıyasımdan daha üstünü varsa diyor, biz onu getirsinler, kabul ederiz diyor. Ebu Hanife'nin eshabının tamamı ittifak halinde derler ki, Hanefi mezhebine göre zayıf hadis kıyastan daima eftaldir. Yani İmam-ı Azam hadisleri bıraktı diyenlere karşı da İbn Hazm bak bunu diyor. İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali bin Hazm, bu da Endülüslü bir alimdir ve Zahiri mezhebinin alimlerindendir. Kıymetli dostlarımız, burada da İmam-ı Azam'ın hadisi şeriflere de sıkıca bağlı olduğunu görüyoruz. Bakın bir gün imam kıyas yapıyordu. Başka biri bunu duydu. Olduğu yerden bağırarak, bırakın şu kıyasları, İlk kıyas yapan iblistir dedi. Bakın, rastgele konuşanlar o gün de vardı, bugün de var. Ebu Hanife sesin geldiği tarafa döndü, şöyle dedi: yersiz konuştun. İblis yaptığı kıyasla Allah'ın emrini reddetti. Allahu Teala'nın bize kitabında bildirdiği gibi böylece kıyasıyla kafir oldu. Bizim kıyasımız Allah'ın emrine tabi olmak içindir. Reddetmek için kıyas yapılmaz İslam'da. Allah'ın emrine tabi olmak için kıyas yapılır. İblisinki bunun tersinedir. Onu reddetmek için değildir. Bizim kıyasımız Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, sahabe ve tabiinin muteber kavillerine sarılmak içindir. Sen nasıl oluyor da bizi Allah'ın laneti üzerine olmuş olan iblis ile müsavi görüyorsun?
Adam dedi ki ben hata ettim. Tevbe ediyorum. Allah senin kalbini nurlandırmış. Benim de kalbimi nurlandırsın dedi. Nursuzlar İçtima-ı Azam'a böyle saldırıyorlar. Sonra da pişman olup tövbe etmeye kalkıyorlar. Kardeşim biraz düşünsene. Nursuzlar saldırıyor İmam-ı Azam'a. Nursuzlar, ilimsiz, irfansızlar. Sadece İmam-ı Azam mı? Ehl-i sünnet alimlerine saldıranların durumu da aynıdır. Evet, İmam-ı Azam'ı diğer imamlardan ayıran özelliklere şimdi değinelim.